Son ayağı Mavi Köşk'teyiz. Mavi Köşk bir askeri bölgenin içerisinde. İçeride çekim yapmak yasak, o yüzden dışarıdan evi gösteriyorum. Kıbrıs doğumlu, İtalyan asıllı bir Rum. Mesleği avukatlık olan Pablo Pavlides'in 1957 yılında yaptırdığı evin önündeyiz şu anda. Bu evin saltanatı 1974 yılında Türklerin adaya çıkarma yapmasıyla bitiyor. Kendisinin Orta Doğu'nun en büyük silah kaçakçısı olduğu söylenmekte. Ölüm korkusunu hücrelerinde işletmiş bir kişi. Sanatçı kimliği de mevcut. Dönemin ünlü mafyalarına da avukatlık yapmış olan Pablo Pavlides, dönemin Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda baş piskoposluk da yapan Makarios'un da avukatıdır. 1957-1974 yılları arasında tam 17 yıl burada yaşayan Pavlides, köşkü yakın bir mimar arkadaşına yaptırır ve yapı tamamlandıktan sonra köşkün içine gizlenmiş, kendisinin gard almasını sağlayan bilgiler ifşa edilmesin diye o arkadaşını öldürür. Mavi Köşk'ün gözleri üzerine kilitleyen özelliği ise nereden bakılırsa bakılsın asla görülememesi, ancak köşkten bakıldığı zaman her yerin çok net görüldüğü bir alana inşa edilmiş olmasıdır. Köşk, çevre dağların en tepelerinden bile görülememektedir. Ayrıca denizden de hiçbir şekilde silüeti bile seçilemeyen bu Mavi Köşk'ün içinden bakıldığında her şey çok net olarak görülebilmektedir. Zaten bir silah kaçakçısı olan Pablo Pavlides'in bu köşkü yaptırma amacı da deniz yoluyla getirdiği silahları sorunsuzca dağıtmak ve köşkün gizlinden faydalanarak avukatlık paravanının etkisini sürdürmek. 4 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş bu yapı Akdeniz'e tepeden bakan bir yamaçta bulunuyor ve evin çevresinde makinalı tüfek yuvaları yer alıyor. Barış Harekatı sırasında Beşparmak Dağları'na yapılan paraşütçü indirmesi sırasında bir grup Türk askerinin köşkün altındaki ovaya inmesiyle Pavlides'in korumalığını yapan Rum askerlerinin ateş açması eş zamanlı oluyor ve dolayısıyla çok sayıda Türk askeri şehit düşüyor. Bu nedenle köşkün altındaki bölgeye Kanlı Vadi adı verilmiş. Silah kaçakçılığını önceki tarihlerden beri sürdüren Pavlides bu köşkü de kaçakçılıktan kazandığı paralarla yaptırmış. Bu silahları Rumlara satan Pavlides bu köşkün içinde keyif sürerken o silahlarla Türkleri öldürmeye devam etmiş Rumlar. Ve bu yüzden Mavi Köşk bir ibret müzesi haline dönüştürülmüş. Köşk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin himayesinde ve köşke ziyarete gidenler bir asker eşliğinde gezdiriliyor. 2 katlı bu köşkün tam 13 adet odası vardır. Ve her odada o zamanın teknolojisiyle yapılmış ancak 1957'den beri hala çalışan klimalar bulunmaktadır. Gezerken askerin bize anlattığına göre de bu klimaların maliyeti evin maliyetinin 2 katıymış. O dönem için bayağı pahalı bir sistem. Her bir oda farklı renklerde boyanmış, sarı renkli oda ise çocuklar için özel olarak sonradan yapılmış olup depreme dayanıklı olarak raylı bir sistemle dizayn edilmiş. Yemek odasındaki masalarda 3 renkten oluşmakta, bunun nedeni de evin içindeki düzeni daha kolay sağlayabilmek. Köşk girişine bir süt havuzu da yaptırmayı ihmal etmeyen kaçakçı, bu havuzda dönemin ünlü aktrislerinden Sofia Loren'i de ağırladığı anlatılan rivayetler arasında. Anlatılanlara göre Pavlides verdiği ev partilerinin bazılarının ilerleyen saatlerinde köşkünün 2. katına çıkar, bir ısırık aldığı elmasını balkondan evin ön tarafında bulunan havuza atar ve bu elmayı ilk alan kişiyle o geceyi geçirirmiş. Çok sayıda günah çıkarma köşesi bulunan köşkteki bu köşelerden birisinde 7 ayrı görüş açısına sahip bir ayna yer alıyor. Bunun sebebi ise ibadeti sırasında dalgınlığından faydalanan birisinin olma olasılığına karşı devamlı tetikte olma isteği. O dönemlerde ulaşımı kolay bir yolu bile bulunmayan köşkün en stratejik tasarımlarından biri de yer altından 1 kilometre uzağında bulunan 8 ayrı İngiliz evine tünel çıkışının bulunmasıdır. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekatı'ndan kısa bir süre önce bu harekatın gerçekleşeceğini öğrenen Pavlides bu tüneller yardımıyla kaçıyor ve izinin belli olmaması için de kuru patlayıcılarla tüneli imha ediyor. Pavlides'in yatak odasının baş kısmında da gizli bir geçit bulunuyor ve bu geçidin nereye çıktığının tam olarak belirlenemediği söyleniyor.
1986 yılına kadar köşkün bakımı için gerekli olan parayı göndermeye bir umutla devam ediyor Pavlides. Bir gün bu köşkü geri alma ümidini 1986'ya kadar hiç kaybetmeyen Pavlides, iddiaya göre 100 yıl boyunca köşkün bakımı için gerekli olan parayı göndermeyi teklif etmiş. Pavlides bazı kaynaklara göre Sicilya'da, bazı kaynaklara göre de İtalya'da bir mafya toplantısında çıkan çatışmada öldürülüyor. Girne videomuzu burada bitiriyorum arkadaşlar. Biz Lefkoşa'ya geçiyoruz. Görüşmek dileğiyle.